Sultan'dan 1840'da izin almış ve bu arkamızda gördüğünüz şeyi alıp bunu götürmüşler. Ya buna sultan izin vermiş. Yazıklar olsun. Londra hikayesi kaldığı yerden devam ediyor. Sokakların kalabalığı, şehrin ritmi ve her an karşına çıkan küçük sürprizler. British Museum'da geçmişe kısa bir yolculuk yapıp sonra London Eye'dan da şehre yukarıdan bakıyorum. Londra her adımda başka bir yüzünü gösteriyor. Hazırsan ikinci bölüme başlıyoruz. İyi seyirler. Bir şey var burada. NANI?! Ne yaptım? Kiliseyi gezdim. Londra Kulesi'ni gezdim. Londra Kulesi'ni ben dışarıdan çekmeyi unuttum. Çok güzel ettim. Aferin bana. Çok güzeldi. Nasıl unuttum? Kiliseyi de dışarıdan çekmeyi unuttum. Ben neden böyleyim ya? Saçım da çok kötü. Zaten bu Avrupalılar tuvalete de gidemiyorsun. Tuvalete gidiyorsun. Su yok. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sonra medeniyet. Yok. Medeniyet. İşte hep dediğim gibi Asya. Daha poposunu yıkamıyor bu herifler. Olmaz ki. Bir şey söyleyeyim mi? Cidden yani mimari falan çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Yani Londra beğendim. Yani beğenmedim diye şey yapsam yalan söylemiş olurum. Normalde ben burayı gömmeye gelmiştim bu arada. Yani içimde şey vardı. Bayağı da herkese diyordum hani Londra'ya sırf gidip gömmek için döneceğim. Abartılıyor falan filan diye. Ha abartılıyor ama yani yok güzel ya. Bence Londra gezecek çok şey var, yapacak çok şey var. Hayat güzel duruyor en azından. Herhangi bir hırsızlığa şu an için rastlamadım. Umarım da rastlamam. Bir dondurma alayım ya. Şuradan bakayım. Şöyle bir de dondurma yiyelim. Ekrandan ödedik. Evet, bakalım. Sipariş verdim. Ne aldım? Tiramisu var. İşte ne var? Ahududu var. Vanilya var. Bir de mango var. £6,5 ödedim. Pahalı. Gerçi bir dakika. Pahalı olmayabilir. Türkiye'de de galiba naklik dondurma fiyatları bu şekilde olabilir. Bilmiyorum, bayağıdır Türkiye'de dondurma yemedim. Şöyle istediğin gibi böyle çıkıp dolaşmak, bilmediğin bir ülkede rastgele konuşamıyor, eriyor. Biraz ya. Elime geliyor. Rastgele istediğin gibi gezip keşfetmek çok güzel. Bu arada bakın burada Starbucks 7.30'da kapanıyor. Söyleyeyim. Yani İstanbul'da ben mesela 11'de kapanan Starbucks'ları yadırgıyorum. 11'de Starbucks mı kapanır? Ama burada kültür işte pub'a geçiyorsunuz. Ama işte ben bazen böyle kahvede ya bilmiyorum. Bana Starbucks'ın 7.30'da kapanması biraz saçma geliyor hala. Londra'da böyle. Gerçi başka saatlerde kapanan, daha geç kapanan Starbucks var mı bilmiyorum. Belki vardır, belki bölgeden bölgeye değişiyordur ama şu an mesela en böyle işlek olan yerlerden birindeyim. Bu da Londra Köprüsü.
Güzel. Şurada da dışarıdan Londra Kulesi. Bu sabah olduğum yer. Ama su dediğim gibi çok pis. Yani anlam veremedim. Londra trafiği. Burada bekliyoruz. Yani bir yerden bir yere gitmek çok uzun sürüyor otobüste. Sakın otobüsü kullanmayın. Şimdi çantamı otobüste unuttum ve iPhone'un mobil uygulamasıyla otobüsü takip edip yani böyle 5 durak falan koştum. Sonra bir tane otobüs o güncellememişti. Dedim ki herhalde bu, hemen tam böyle gidiyordu. Cama tıkladım falan, dedim çantamı unuttum. Açtı, yukarı çıktım falan. Dedim burada yok. Dedi hangi numaraydı falan. Dedim 148. Dedi bu değil dedi, ileridedir dedi. Bakıyorum kaçıyor gidiyor. Neyse o bir iki durak beni ilerletti. Neyse ki son durak. Son durağa geldik. Adam dedi ki işte buradan ileride solda bekliyor olacak dedi. Buldum. Arkadaşlar iPhone'um bu. Çok iyi. Çok işlevli. Sağ olsun Apple'dan buraya teşekkür ediyorum. En yakın zamanda AirTag alacağım. Gerçi AirTag'in yenileri çıkacak diye dedikodu var. Onu bekleyeceğim o zaman. Ama Apple'a buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca iyi ki cebime koymamışım AirPod'u. AirPod'u gittim çantamda taşıdım. İşte o yüzden AirTag alalım. Hep orada dursun. Bu arada arkadaşım söyledi. Dedi ki ara ara dedi takip edin. İşte beğeni atın. Demen lazım dedi. Dedim neden? Çok saçma. Neden bunu diyeyim durduk yere? Dedi ki videoların arasında bunu belirtmen lazım dedi. Çok izliyormuş o. O yüzden buradan takip edin. Beğeni atın. Instagram hesabını da takip edin. Orada daha çok şey paylaşıyorum. Burada zaten sadece burada da paylaşıyorum da. Instagram'dan takip edin. Berke tatilde. Orada da Berke tatilde. YouTube lütfen takip edin. Yani eğlencesini yapıyorum zaten. Yani çok bir şey ciddi olduğundan değil ama hoşuma da gidiyor, birileri takip edince bir şeyler soruyorlar falan. Neyse mesajı aldınız. Buradan da o arkadaşıma selam olsun. Video yayınlandığında izle. Evet sana diyorum. Sen kendini biliyorsun. British Museum'a geldim. Evet dışarıdan bayağı büyük duruyor. Eminim içi de çok büyüktür. Zaten dünyanın en böyle güzel müzesi herhalde olması gerekiyor. Çok güzel duruyor. Çok büyük. Şimdi bakalım kaç tane eserlerimizi çalmışlar. İlk sizi karşılayan eser, onu göstereyim mesela. İlk British Museum'a girdiniz. Sizi karşılayan eser bu. Bu işte British Museum'un destekçileriyle alakalı bir şeymiş ya. Böyle tarihi bir şey anlamında değil. Ama mesela sonra bu var. Yani sizi bir penis karşılıyor. Eserler de şu şekilde. Oo. Nummertje 3 is van 1300. Wat is nummer 2? 1, 2.
Dit is 1. 1602. Çok şey var. Ona mı baksam buna mı baksam diyorum. Adamın penisine bakıyorum en son. Oo, Zeus. Şunu bir selfie alalım. Yaşlı gözükmüyor burada. Genç herhalde. Lan Mısır'dan hep çalmışsınız bunları ya. Bunları hep çalmışsınız ama ya. Neyse şimdi Mısır yalan değil. Şey yapamazdı. Bunları koruyamazdı herhalde fazla. Ya bir yandan da o şey iyi oluyor. Yani şu bir yalan yok. İşte ne bileyim. Türkiye'de biliyorsunuz yani daha hiçbir şeyi koruyamıyoruz. Yani yalan değil. Çoğu şeye değeri vermiyoruz. Aynı şekilde bu diğer 3. dünya ülkeleri için de geçerli. Korumayı bilmiyorlar. Gördünüz işte. Hele Afganistan'dır, şeydir. Bu tarz ülkelerde daha da kötü. O yüzden bir yandan da şey düşünüyorum hani. Yani bunlar da olmasaydı acaba bunları çoğunu görür müydük? Evet hırsızlık, ona bir şey demiyorum ama yani böyle bir yanı da var. Bunu inkar etmemek lazım. A duruşu yapmış. Bakayım. Yazıyor mu? Ha, orada bilgi notu varmış. Bakarız onu şimdi. Şuna da bir bakalım. 4 mevsimin çiçekleri adlı çalışma. Evet, şimdi de Mısır tarafına geldim. Ya ben en güzel, hoşuma giden eserler genelde Mısır tarafında oluyor. Baksanıza. Mumyalar falan da var. Çok hızlı bir soru soracağım. Bunu bilen hemen anlatsın. Bu insanların yani bu şeyleri genelde burunları neden kırık oluyor? Yani bakın 1, 2, şunun da kırık 3, 4, 5, 6, 7 kişiden 6'sının burnu kırık. Neden? Çok mu hassas o bölgesi diye düşündüm. Hani o yüzden kırılıyor da. Herhalde öyledir ama bir ekstra bir şey varsa hani söyleyeyim. Bunları da artık God of War oyunlarından alışkınız. Demek ki gerçek hayatta da görebilecekmişiz. Oyunda o kadar, ben bunları hep kırdım. Aha! Beni İran'da gören görmüştür. Ben bunun orada İran'da fotoğrafını çekip bu zaten ya bilmiyorum, internette yazınca falan çıkıyor işte. Bu güneş, bu da ay, işte güneş ayı yeniyor hani gün doğuyor tarzı bir muhabbet. Bilmiyorum doğru mu? Çok zor buldum yani onun anlamını da. Biri mi orada öyle dedi? Öyle bir şey ya. Sonra baktım internetten bir iki kaynakta öyle bir şey vardı. Ben bunun da masama almıştım böyle. Figürünü. Evet güzel bak. Bunu da getirmişler. Mon ailesine aitmiş. Kılıcı da var. Katanası. Ya ben bundan getirecektim Japonya'dan. Replika tabii, gerçeğini değil. Gerçeğini getirmeniz için bir sürü izin falan almanız lazım işte. Ulusal miras falan sayılıyor bu katanalar. İşte replika hani böyle ne bileyim duvara falan asmalık. Çin Hava Yolları ile geldiğim için bir tık işte dedi bana, getirme. Ben mail attım çünkü emin olamadım. Getirme dediler. Bu yüzden getiremedim. Ama bir daha gittiğimde özellikle Çin Hava Yolları ile gitmeyip bir tane getirmek istiyorum. Burası da içerisi. Yani böyle ortaya bir yer yapmışlar. Bu çok karışık ya. Görüyorsunuz Asurlardan kalan şeyler bile yine burada. Aha Persepolis'ten gittik gördük, bak yine getirmişler, oraya asmışlar. British Museum'a gelmeden nereye giderseniz gidin orayı tam gezemiyorsunuz. Çünkü yarısı burada zaten, o gezdiğiniz yerlerin yarısını buraya çalmışlar. Diğer yarısı da orada duruyor. Bir oraya bir buraya gideceksiniz, böyle birleştireceksiniz. Roma heykellerinden tutun Mısır heykellerine
Bütün hepsini buraya koymuşlar. Merak ediyorum şu kolonları nasıl getirdiler ya? Ya bunu yani helal olsun ya. Helal olsun cidden. Kleopatra'nın tapınağından. Lan vay anasını. Aa, bu ne? Bu ne böyle? Adamlar tüm tapınağı almış gelmiş. Lan utanır lan insan. And what happened? Dur bakalım. Çok güzel. Bunu bir de şuradan fotoğraflamak da lazım ya. Aa bir dakika. Bu bizden. Ottoman Empire Turkish diyor. Lan Allah kahretsin sizi. İngiliz arkeolog gitmiş, izin almış. Sultan'dan 1840'da izin almış ve bu arkamızda gördüğünüz şeyi çıkarmış, bulmuş ve İngiliz işte müzesinin parasıyla falan filan donanmanın gemisiyle alıp bunu götürmüşler. Ya buna sultan izin vermiş. Yazıklar olsun. 1840'ta hangi sultan yaşıyorsa kemiklerin sızlasın. Bilmiyorum kimsin. Yazıklar olsun. 1800 bilmem ne de kuralı çıkarılmış. İşte birinci derece şeyleri ülkeden çıkarmak yasaktır diye. Yani bunu da kim getirdiyse aferin, iyi düşünmüşsün. Hangi sultansı bilmiyorum. Tarihim o kadar iyi değil, az gömmeyin. Ama yani yazık ya, kocaman şey ya, bu nedir ya? Ya bunu da hani ülkeden çıkarma izin vermezsin be adam. Ne yaptılar, ne kadar yani anlamadım ki. İşte görüyorsunuz ülkede bir şeyleri böyle satanlar hangi dönem olsun yine satıyor. Yazıklar olsun. Abdülmecit sen misin baktım. 1840'ların başında sen misin? Gittin o lan var ya. Bir de izin vermiş. Öyle bir şey olamaz. Yazıklar olsun. At kafası. Bilmiyorum ama güzel. Yani cidden tebrik ediyorum. Ya düşünüyorum, kimse yapamazmış bunu. Düşünsenize dünyanın her yerinden yani en önemli şeylerin en önemli yerlerini alıp getirmişler. Helal olsun, ne diyeyim. Diyecek bir şey yok çünkü. Spider-Man işini kaybetmiş herhalde ki Londra'da müzik yapıyor. Ah be Spidey abi. Tabi kahramanlık bedava olduğu için fotoğrafçılıkta çok ödemiyorsa demek. Şimdi Harrods diye bir yere giriyorum. Burası böyle lüks mağazaların olduğu, lüks şeylerin olduğu bir yer. Bak burada Prada var. İşte ne bileyim, ben çok anlamam ama Fendi ünlü mü? Fendi diyor ama Prada solda. Bu arada sadece burada değil, dışarıda işte şeyler falan, Rolex'ler falan vardı. Ama bu içi de böyle hani işte Chanel varmış şu karşıda. Ben çok şey yapmadım için. Şurada Hermes var. Böyle hepsi şey, sanki böyle iç içe. Bilmiyorum, benim zaten buraları böyle bir şeylere param yetmediği için çok fark etmiyor. Bu arada bana diyeceksiniz ki Berke sen burada ne yapıyorsun, sanki bir şey alacaksın. Bu arada almayacağım, sadece merak ettim. Böyle lüks
şeylerin toplandığı bir yer var dediler. Dedim lüks varsa ben genelde olmam. O zaman bu sefer olayım diye düşündüm. Burada mesela bütün parfümler aslında parfüm alınabilir ha. Şimdi düşündüm de. Ama burada pahalıdır ya. Yani acaba değil midir? Acaba amaç... Bak şimdi bilemedim. Fiyat sormak lazım. Böyle burada yemeklere işte kendiniz bunu koy, şunu koy diyorsunuz. Onlar hazırlıyor. Burada işte sebzeler, meyveler falan da var. Et yaptırıyorsunuz. Ya bir şey söyleyeyim mi? Herkes burada çok zengin gibi bir hissiyat var. Hani şu turistler dışında. Ya böyle üst kalite bir galiba bir şey var burada. Kalite var. Ya şu peynirlere bakın. Fiyat da yazmıyor hiçbir yerde. Yazıyormuş ya. Mesela peynir 15 pound, bilmiyorum ki, anlamadım. İyi mi değil mi? 2 dakika önce yağmur yağıyordu. Şimdi deli gibi güneş açtı. Ama 2 dakika önce yağmur da 2 dakika sürdü zaten. Bu bir tık saçma geldi bana. Bu arkadaşlar da şöyle şey bitti hala ama yağmur yağıyormuş gibi korkuyorlar. Baker Street'e geldim. Sherlock Holmes. Neredesin? Bilmiyorum. Burada bir yerdedir herhalde. Burada böyle geçebiliyorsunuz. Yani yasak değil galiba. Hani böyle şey ceza kesme gibi bir şey yok. Yani çünkü lokali de geçiyor, turisti de geçiyor. Çok şey yapamadım. Evet. Bakın burası güzelmiş. Şu binalar. Sevdim. Burası zengin muhit herhalde. Sherlock Holmes heykeli burada. Bence güzel. Değdi mi? Değmedi. Burası da Sherlock Holmes Müzesi. Ama müze kapalı. Şöyle baksam içeri. Baker Street'e gelmenizi çok önermiyorum. Şöyle Sherlock Holmes Müzesi, hani ona giderim diyorsanız evet, ama şu an çoktan kapanmış gözüküyor. Onun dışında hani böyle etrafta biraz daha böyle Sherlock Holmes'le alakalı bir şey var mıdır gibi düşündüm. Gerçi galiba hani böyle Sherlock Holmes işte kafesi gibi bir şey var galiba da. Ya şu an için ekstra bunun için gelip de görebileceğiniz bir şey yok gibi gözüküyor. Şimdi park incelemesi ile karşınızdayım. İngiltere parkları mı, Türkiye parkları mı? Az sonra. Yani güzel duruyor. Şimdi yalan yok. Mesela burada yaşasam kesin arada gelirim. Mesela yanında futbol oynayan gençler var. Evet, su kirli. Puan kırdım. Şurada da çeşme var. Orada da çeşme var. Güzel çeşmeler. Bunlardan da puan ekledim. Abone olmayı unutmayın. Abone olun. Yanımdan biri geçince utandım. Şey yapamadım.
Dur. Bir daha karakteri biniyorum. Abone olmayı unutmayın. Çok önemli bilgiler paylaşıyorum. Çok önemli yerlere gidiyorum. Beğeni atın. Yorumlarda yazın. Ne yazmak istiyorsanız onu yazın ama. İşte böyle de farklı bir kanalız. Biz şey demiyoruz. Onu yazın, bunu yazın. Sizin gönlünüzden ne kopuyorsa onu yazın. Şimdi burada gül diye bir şey yazmıyor ama Google Maps'ten bakınca Kraliçe Mary'nin gül bahçesi yazıyor. Burada bir de açık hava tiyatrosu varmış. Aa bak burası güzelmiş ya. Bak buraya. Ama işte buraya tek gelmeyeceğiz yani. Ya olmadı. Belki. Yani ne yapalım? Kısmetimiz hala açık. Talipleri bekliyoruz. Yorumlara talip olanlar numarasını bırakabilir. Bu arada çok güzelmiş o. Şuna bakın. Şöyle. Kraliçe Mary'nin gül bahçesi onaylandı. Benim gibi sap gelmeyin. Çünkü herkes burada. Yani gördüğüm insanlar işte eşle gelmişler, şeyle gelmişler, partnerleriyle gelmişler. Üzülüyor. Eros, yani Eros mu bu arada bilmiyorum. Öyle bebek görünce hep Eros gibi geliyor bana. Yani burada şey öldürüyor. Ne bu? Şey mi o ya? Ne? Ölüleri, leşleri yiyen var ya. Unuttum. Akbaba. Yok akbaba değil ya. Akbaba mı? Ne bu leş yiyor ya. Bekliyor böyle sırtlanlar gitsin de şu leşi ben yiyeyim diye. Unuttum. Onun şeyine bakıp birazdan ben onu şey yapacağım. Bu arada heykelde şöyle. Akbaba olabilir bu arada. Yani yıllarca o kadar bak şey izledim. National Geographic izledim. Bana yazıklar olsun. Hemen unutmuşum. Bir de şurası çok boş mesela. Yani boş olması bir yandan iyi mi, kötü mü? Aslında o da iyi. Dümdüz. Arazi düz. Falan. Bilmiyorum. Siz karar verin. Bunlar galiba kraliçenin kulları öldürünce hapis cezası falan var galiba. Öyle bir muhabbet vardı, kraliçenin kuğuları. Kuğu değil bunlar ya. Ördek bunlar. Kuğu nereden çıktı? Kuğu da olur. Kuğu ile ördek farkı ne ki ya? Neyse bunları öldürmek hapis cezası diye biliyorum. Şimdi size bir şey anlatacağım. Bu arada başka birinin de başına gelmiş Cuma günü. Bugün de benim başıma geldi yani aynı hostel için. Dediler ki şimdi ben 2 gün farklı yapmıştım çünkü daha sonradan o gün kalacağım kesinleşti. 6-7'sinde kaldım. Bana aynı oda şey olmadığı için check out yapacaksın. Bir daha check in yapacaksın dediler. Tamam dedim. Neyse sabah check out'umu yaptım. Valizimi de işte oraya bıraktım. Gittim. Öğlene doğru bana mail geldi işte. Rezervasyonunuz iptal oldu diye. Arıyorum diyorum hani neden rezervasyonum iptal oldu? Ben onu kaç haftalar önceden yapmıştım. Bana diyor ki overbooking. Ya kardeşim neyin overbooking? Hani kaç şey önceden yapmışım. Ama neymiş işte bir tane odayı mı kapatmışlar yani bilmiyorum bahanesi kesin yalan bu arada. Böyle bir saçma bahanem olur. İşte o yüzden böyle bir şey olmuş. Biriyle sohbet ediyorum. Dedi ki Cuma günü bana da aynısı oldu. O yüzden başka bir yerde kalmam gerekti dedi. Yani kısacası geçen de hatırlıyorsanız işte bu şeyi anlattım. Bir önceki hostelde olan olay. Ha onu anlatmadım ya. Dur onu da anlatayım. Anlattıysam da keserim buraya. Şimdi ben hostele rezervasyon yaptım. İşte ilk gün yetişemedim şey oldu. Dedim ki hani ben bugün check-in'imi yapamayacağım. Yarın yapayım dedim. Tamam dediler.
Yarın gelirim dedim. Tamam yarın gelebilirsin dediler. Neyse sonraki gün oldu. Tabii ben valizimi bırakmışım. Bir daha hani valizi al, şeye git. Sabah erkenden çok saçma olur. Ben de şey düşünüyorum. Akşama doğru çekinimi yaparım. Sonuçta hani yarın dedi. Değil mi? Bir saat belirtmedi bana. Şu saatte gelmen gerek falan filan. Bana çünkü dedi ki hani bir önceki gün için konuşuyorum. Bana o gün şey demişti işte 12.30'da son check-in yapılıyor. 12'ye kadar gelebilir misiniz? Ben de işte o maile şey döndüm. Hani ben yetişemeyeceğim. Yarın check-in yapayım. Tamam. Ben de şey düşünüyorum. Yine işte 12.30'a kadar check-in yapsam yeter. Saat akşam 6 gibi mi ne? Ben işte şey yapacağım hani düşünüyorum şey diyorum. Tamam hani gideyim bütün şeylerimi bitirdim. Gideyim işte duşumu alırım falan filan neyse. Bir bakıyorum mail gelmiş bana bir 20 dakika önce. Adamlar rezervasyonu iptal etmiş. Hiçbir şey yazmamış. Bir insan haber verir, şey yapar. Arıyorum bana diyor ki sabah 8'de check-in yapman lazımdı. Ya diyorum ki sen böyle bir şey demedin ki bana. Sabah 8 demedin ki ben müneccim miyim dedim hani. Böyle bir şey. Booking'i arıyorum. Booking bana diyor ki işte bir yanlış anlaşılma olmuş. Bir konuşayım. Konuşuyor. Bana geri dönüyor. Diyor ki işte şeyin kararına saygı duymamız lazım. Tesisin kararına saygı... Yani tesis bildiğim beni dolandırıyor ama ya ben zaten parasını ödemişim. Bu arada şey parayı geri vermiyor. Parayı ben zaten önden ödemişim. Yani parayı ödediğim şeyi rezervasyonunu iptal edip odayı boşa alıyor. Ben rezervasyonu yapmasam zaten orada parasını ödemişim. Yani check-in yapmasam da ben zaten onun parasını ödemişim. Sen nasıl yani çok bana saçma geldi. Bilmiyorum hani bunun kuralı nedir, şeyi nedir, otelci arkadaşlar şey. Ama sonuç olarak ben yarın geleceğim dediğimde sen tamam dediysen ve saat belirtmediysen ben bunu bütün gün boyunca hani check-in şeyi bitene kadar zamanım var gibi düşünüyorum. Bana diyor ki sabah 8'de gelmen lazımdı. Sabah 8'de gelmem lazımsa sen neden akşam 8'de benim şeyimi iptal ediyorsun da sabah 9'da etmiyorsun o zaman? Değil mi? Ya işte yalan dolan şey ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Bak bugün şuraya geldiğimden beri 2 tane rezervasyonum iptal oldu ardı ardına. Ardı ardına ya. Bir gün değil hani bir gün ara yok. Booking'e güven böyle bir şey yok demek ki arkadaşlar. Sizin arkanızı kollamıyor. Booking diyor ki şeye işte saygı duymamız lazım karara diyor. Haberiniz olsun yani Booking'e bel bağlamayın. Tamam. Sağlıcakla kalın. Ben şimdi kalacak yer bulacağım. Şimdi buradan Londra'da otobüs kullanacaklara önemli bilgi. Burada otobüs mesela Google Maps'e bakıyorsunuz otobüs numarası yazıyor. İşte açtın baktın. Sallıyorum 148 diyor. Ben 148 ilk geleni bileyim derseniz yandınız. Çünkü o 148 de olsa onun durağı mesela son durak olmayabiliyor. Ben bunu geçen 2 kere yaşadım. Mesela benim sallıyorum işte A noktasından B noktasına gideceğim. Ama bu otobüsün ortada bir yerde bitiyor. Orada da yazıyor, ekranında yazıyor işte son durak budur diye. O son durağa dikkat edin. Sizin ineceğiniz duraktan önceki bir duraktaysa son durağı boşuna bilmeyin. Çünkü inip bir daha bineceksiniz yoksa. Burası da Doğa Tarih Müzesi. Şimdi buraya gireceğim. Evet, buradan mamut görebiliyorsunuz. İşte hemen yanında dinozoru var. Yukarıda mavi balina var. Bu dünyada böyle tam bütün olan en böyle şey dinozormuş. Türünün tek örneği olabilir. Bayağı büyük bir yer. Herhalde bir sürü ilginç şeyle karşılaşacağımı düşünüyorum. Dinozor sevenler işte ne bileyim böyle tarih. Sadece dinozor değil ya. Hani böyle genel olarak tarihsel bütün her şey burada galiba var galiba. İşte bitkiler olsun, şeyler olsun. Bu da meteor parçasıymış.
Bu arada bu kılıç balığı. Bunu da şöyle koymuşlar buraya. Burada buffalo var. Evet, devam edelim. Bu da Dipratodon'muş. Dipratodon da şöyle bir şeymiş. Onu da hemen göstereyim. Çirkin bir abimizmiş. Kocaman 2 tane dişi var. Arkadaşlar burada ise mamut. Değişik bir şey. Bu mamut mesela boynuzları farklı açıda. Bu direkt böyle düz. Garip. Şurada da mesela daha böyle kompakt bir kafa var. Bu da galiba fil. Aradaki boynuz farkına bakar mısınız ya? Bu arada bedava. Bedava olduğu için kesinlikle gidin. Yani böyle müzeler bedavayken kaçırılmaz arkadaşlar. Yani tamam, Londra'ya geliyorsunuz. Zamanınızda şöyle bir saat en azından gezin. Hızlıca böyle bir bakın edin. Yani beleş. Ellemeniz, dokunmanız için de işte timsah derisi koymuşlar. İşte burası yumuşak, burada kemikler var. Arkasında da böyle. Bayağı güzel. Şimdi dinozor bölümündeyim. Dinozorları da yukarı koymuşlar ki dokunmayın diye tahmin ediyorum. Ama yani dehşet. Şöyle geçelim mesela. Şurada da bir tane var. Burada da arkadaşlar hala böyle çıkarılmamış ölü pozisyonda yatan var. Bazı yerlerde derisini bile görebiliyorsunuz. Şurada deri kalıntısı var. İlginç. Evet, dinozorlardan kurtuldum galiba. Geldik. Fotoğrafımı da çektim. Bir daha çekeyim gitmeden. Sonra veda edelim. Şurada da bir tane var. Bir de ona bir bakalım. Şimdi değişim oluyor. Evet, diğer ikisi gitti. Yenisi geldi. Şimdi London Eye. Burada da Big Ben. Son kez bakıp. Bir de şurada London Eye var. Köprüden geçip London Eye'a binip Londra seyahatimi sonlandırıyorum. Görüşürüz Londra. Şuradan hemen bindik. Böyle yukarı doğru gidiyoruz. Şöyle kocaman ve 20 kişi falan alıyor herhalde, 15. Galiba yarım saat sürüyor. Şöyle Big Ben, Westminster. Şu tarafta Buckingham Sarayı. Hepsini görüyorsunuz. Güzel manzara. Ama dediğim gibi 30 euroya değer mi? Pound daha doğrusu. Pound'a değer mi? Bence kesinlikle değmez. Burası da grafiti. Alt geçti.
Kafamın üstünde de bir gravity var. Şurada. Grafiti. Pardon, gravity ne ya? Şöyle gösterecek olursam. Her yer. Eğlenceli. Bakın burada bir tane çeken var. Yapan var. Yeni arkadaşım. Hi. Hello. Well, you're talented. Oh, don't tell them. No worries. Well, have fun. Yeah, you too. Thanks. Thank you. Gördüğünüz genç arkadaşımıza hemen gazı verdik. Devam etsin diye. Böyle.